Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökenini araştırırken geldiğimiz noktada iki şeye bakmamız gerekiyor. Birincisi beyni, insan beynini yakından incelememiz gerekiyor. İkincisi insanın evrimsel süreçte onu insan haline getiren temel neokortekse bağlı bir takım özellikleri tartışmamız gerekiyor. İlk olarak beyinden başlayacağız. Çünkü karmaşık bir davranışlar bütünü olarak insan dili esas olarak beynin yönlendirmesiyle, beyindeki gelişmelerle, beyindeki düzeneklerle ve beynimizin yönetimiyle gerçekleşen bir etkinlik. Bunu nereden biliyoruz? Bunu bilmemizin somut örnekleri var. İnsan beynindeki değişik bölgelerin hasara uğramasıyla afazi dediğimiz değişik dil bozuklukları ortaya çıkıyor. Beynin belli bölümleri zarar gören insanların anlama, yani dilin semantik boyutunu kavramada belli sorunlar yaşayabiliyorlar. Bazı insanlar anlamada hiçbir sorun yaşamamalarına rağmen beynin belli bölümleri rahatsızlanınca bu sefer düzgün konuşmada sorunlar yaşayabiliyorlar. Bunlarla ilgili birçok bulgu var. Bu bulgulardan hareketle konuşmanın insan beyninin yönetiminde gerçekleştiğinden kuşku duyamayız. Fakat beyni incelerken bir takım ön yargılardan kurtulmamız gerekiyor. Ne yazık ki geçmiş binlerce yılda düşünce geleneğinin sağlamış olduğu bir takım düşünme alışkanlıkları ve standartlar günümüzde de devam ediyor. Yani şöyle düşünelim. Örneğin bir piyanisti düşünelim. Bir piyanistin parmaklarındaki hassaslığı ve ustalığı o düzeye gelmek için geçirdiği onlarca senelik yoğun çabayı göz ardı etmeden şuna yapalım. Bir piyanistin eli sanki onun için öylesine değerlidir ve eline o kadar özen gösterir ki bu el denilen organ sanki piyano çalmak için milyonlarca yılda evrimleşmiş ve nihai amacına ulaşmış gibi ona gözükebilir. Oysa ki insan elinin başlangıçta hiç de böyle bir özel hedefi ulaşmak istediği bir nokta yoktu. O evrimin gelişmesinin sonunda son durakta, son uğrakta insan eli bu derece hassaslaştı. Yoksa bildiğiniz gibi el dediğimiz organ yani primatların ön ayaklarından birisi. Ön ayak. Ön ayak esas olarak koşmaya yarıyor, kaçmaya yarıyor. Fakat daha sonra primatların gelişmeleriyle bağlı olarak dört ayak ön üyeler bildiğimiz kol işlevi görmeye başladı. Bu sefer tutma, sallanma, yiyeceklere ulaşma, bir sürü şey. Sonuçta bugünkü insan eline ulaştık. Şimdi bunun gibi beyin konusunda da bizlerde genel olarak yani insanların çoğu beyni sanki evrimin nihai amacı bugünkü biçimiyle hesaplama, mantıksal süreçlerden geçirerek düşünme ve doğru kararlar verebilme için gelişmiş bir organ gibi düşünüyor. Oysa ki evrimin ilk basamaklarında beyin dediğimiz organ da hiç böyle bugünkü gibi incelmiş, özelleşmiş bir takım görevleri yerine getirmek için gelişmemişti. Yani beynin esas olarak ilk başlangıçtaki temel faaliyetlerine baktığımızda yani beyni olmayan daha basit gözüken canlılarda biliyorsunuz nöron ağların bulunduğu ganglion denilen böyle yumaklar, tomurcuklanmış sinir kümeleri vardır. Bunlar bile aslında bu ganglionlar canlının hareketlerini yönetmek için gelişmişti. Yani nedir? Bir tehlike olduğunda canlının tehlike kaynağından kaçması, yiyecek bulma olanağı ya da fırsatı gördüğünde o tarafa doğru yönlenmesini, zararlı olabilecek durumlardan sakınmasını, kısacası bu ganglionların ilk
temel işlevi yaşamın en temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikti. Hatırlayacağınız gibi insan beyninin aslında 3 tabakadan oluştuğundan söz etmiştim. Birincisi geçmişi 200-300 milyon yıl geriye giden alt beyin, yani sürüngen beyin. İkincisi orta beyin dediğimiz bölüm, ki buna limbik beyin de deniliyordu. Limbik beynin tarihi 20-30 milyon yıl geriye gidiyor ve limbik beyin esas olarak canlının çevresiyle kurduğu ilişkileri başarıyla sürdürmesini sağlayan, içgüdülerin, reflekslerin, davranışların yönlendirdiği, ağırlıkla da hazır davranış kalıplarının, yani sabit davranış örüntülerinin yönetildiği bir beyin kısmı. Bir de onun üstünde neokorteks dediğimiz, yani beyin kabuğu ya da bir başka deyişle cerebrum denilen beyin kısmı. Cerebrum dediğimiz neokorteks bizi diğer canlılardan ayırt eden, bugün insana eşsizliğini ve benzersizliğini, tabii tırnak içinde söylüyorum bunları, kazandırdığı söylenebilecek özelliklerin esas olarak geliştiği bölüm kısmı. Şimdi biz insan beynini bugünkü yaptığı ustalıklı ve incelikli işlerden hareketle insan beyninin temel özelliklerinin bu şekilde olduğunu düşünmek bir yanılgı ve bu yanılgıyı ne yazık ki çoğu insan bugün de sürdürüyor. Şimdi insan beyninin biraz önce bahsettiğim bu üçlü özelliği geçmişte kalmış ya da bizim artık bugün bizi ilgilendirmeyen bir durum değil. Tam tersine daha önceki videolarda da anlatmaya çalışmıştım. Beynimiz bugün bizim faaliyetlerimizin ağırlıkla en büyük kısmı yine alt beyin tarafından yürütüyor. Alt beyin olmasa bizim, yani böbreklerimizin, kalbimizin çalışması, ondan sonra hücre içi madde alışverişlerinin yapılması, solunum yapabilmemiz, kanın temizlenmesi, aklınıza gelebilecek temel yaşamsal faaliyetlerle ilgili bütün işlerimizi alt beyin yürütüyor. Orta beyin dediğimiz limbik beyin ise bizim bir takım sabit davranışlarımızı, duyguları, heyecanları, çevremizle ve başka canlılarla kurduğumuz ilişkileri yönetiyor ve biz bütün bunların hepsinin bir karmaşık toplamı olarak bugün hareket ediyoruz, düşünüyoruz, davranıyoruz, geleceği planlıyoruz, buluşlarda bulunuyoruz. Fakat ne yazık ki insanların çoğu bunları göz ardı ediyor. Şimdi bu anlatmaya çalıştığım özelliklerle ilgili geçmişte bazı örnekler vermiştim. Örneğin diyelim beyinlerinin önemli kısımları, yani limbik beyin ya da neokorteksin belli bölümleri olmadan doğan çocukların yaşayabildiklerini, alt beyin sayesinde bir takım temel yaşam faaliyetlerini sürdürdüklerini ama bundan hiç yaşamlarını pekala sürdürebildiklerinden söz etmiştim. Şimdi bununla ilgili başka çarpıcı örnekler de var. Bunlardan bir tanesi, örneğin ilginç bir olgudur. İnternette sık sık videoları dolaşıyor. Kafası olmayan horoz ya da kafasız tavuk, kafası olmayan Mike diye yazdığınız zaman internette karşınıza çıkacaktır. Bu olay Amerika'da oluyor. Amerika'da bir çiftçi bir gün tavuk yemek istiyor hanımı. Bir tavuklardan birisini kesmesini söylüyor. Bu da gidiyor, rastgele beyaz bir tavuk var. Onu alıyor, bıçağı hayvanın kafasına çalıyor. Fakat o arada hayvan çırpınıyor. Çırpındığı için elinden kurtuluyor. Biliyorsunuz bu tip olaylarda tavuklar böyle sağa sola deli gibi koşturur. Bahçede adam birkaç peşinden koşuyor ama yakalayamıyor. Karısı da bir yandan onu beklediği için gidiyor, başka bir tavuk alıyor. Onu kesiyor ve karısına götürüyor. Bu arada işte kafası kesik tavuk uğraşmıyor. Daha sonra aradan bir zaman geçiyor. Bahçeye tekrar çıktığında bu kafası kesik tavuğun ortalarda dolaştığını görüyor. Şaşırıyor. Allah Allah, bu nasıl olabilir falan diye düşünüyor. Ondan sonra hayvanı alıyor, biraz yakalıyor, ilgileniyor falan. Bakıyor ki yani bir şey yok, yani kafası kesilmiş ama hayvan yaşıyor.
yine de bir anlam veremiyor. Alıyor, herhalde birazdan ölür diyor. Alıyor, kümese koyuyor. Fakat ertesi gün kümesi açtığında gözleri fal taşı gibi açılıyor. Kafası kesik tavuk hala ortalarda dolaşıyor. Bu sefer biraz yakından inceleyince bir yandan da hayvana acıyor. Yani artık bu tanrısal bir işaret mi diye kabul ediyor, ne yapıyorsa. Sonuçta biraz sonra hayvanın yemek borusunu bir şırınga vasıtasıyla yiyecek atmaya başlıyor. Su ve yiyecek veriyor. Böylelikle tavuğu yaşatıyor. Aradan bir gün geçiyor, 2 gün geçiyor, 1 hafta, 2 hafta tavuk yaşıyor. Yani yemeğini, suyunu verdikten sonra kafası olmadan da bu hayvan yaşayabiliyor. Neyse bu çiftçi daha sonra bir sirk işletmecisinin yardımıyla, onun da önerisiyle Amerika'da bu kafası kesik Mike adını verdiği tavukla birlikte turnelere başlıyor. Şehir şehir geziyor. Birçok şehre gidiyor. Bu biçimde bu zavallı tavuk 2 sene yaşıyor. Tavuğun ölmesi, bir şehre gittiğinde yanındaki şırıngayı bulamaması nedeniyle hayvanı besleyemiyor. Besleyemediği için de tavuk en sonunda ölüyor. Şimdi bu sadece sıradan bir örnek değil. Bunun benzeri bizim ülkemizde de görülmüş. İnternette ben siyah bir tavuğun, kafası kesik bir tavukla ilgili videolarda gördüm. Şimdi bunları şunun için anlatıyorum. Yani beyin dediğimiz olayı birçok insanın düşündüğü gibi bizim en üst düzeyde faaliyetlerimizi yürüttüğümüz karmaşık işlerin maestrosu olarak düşünmek cazip ve çekici bir düşünce. Fakat işin aslı böyle değil. Yani beyin de evrimsel süreçte birçok aşamalardan geçiyor. Farklı adaptasyonlardan, farklı özelliklerin seçilmesiyle birlikte farklı canlı türlerinde farklı özellikler katman katman gelişiyor. Şimdi beynimizin bu özelliği aslında bizim konuşmayla ilgili özelliklerimiz açısından da son derece çarpıcı. Neden çarpıcı? Şimdi beynimizin bu biçimde katman katman gelişmiş olması bizim en eski beyin bölümlerimizin sadece bir takım bizim temel yaşamsal faaliyetlerimizi sessizce sürdürmeyle sınırlı değil. Benim günümüzde bizim davranışlarımızda, hal ve hareketlerimizde de hala etkileri var. Ki bu etkiler bizim dil yeteneğimizde, dili kullanma biçimimizde de kendilerini gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Basit örnekler verebilirim. Şimdi seslere karşı bizim tepkilerimizi düşünün. Normalde çok böyle yüksek gürültülere bile alışabildiğimiz halde sessiz sakin bir yerde otururken birdenbire yanımıza birisi gelip bir kese kağıdı patlatsa ya da bir balon patlatsa ya da 2 elini şak diye birine vursa anında yerimizden sıçrarız. Neden? Aslında burada düşünerek yaptığımız bir hareket değil. Bu hareketi bilinçsiz olarak alt beyin geçmişten öğrendiği bir refleksif hareket olarak gerçekleştiriyor. Şimdi alt beynin bizi yönlendirdiği başka böylesi tepkilerimiz de var. Bu tepkilerden birisi birçok insanın hala üstesinden gelemediği örümcek korkusudur. Yani elinizin ya da vücudunuzun üstüne örümcek olduğunu düşünün. Örümcekten birçok insan çok kötü korkar. Yani örümcek üstüne düştüğünde ya vücudunda dolaştığında birdenbire irkiliriz. Bu da aslında bizim geçmişten ta evrimsel geçmişimizde çok eski dönemlerden kalma bir tepkimizdir. Böylesi ilkel tepkilerden birisi bir yere çivi çaktığınızı düşünün. Çiviyi çakarken çekici yanlışlıkla parmağınıza vurduğunuzu, parmağınızın kanadığını ya da morardığını düşünün. Bu durumda hiç farkında olmadan parmağınızı emmeye başlarsınız. Yani parmağınız ya da belli bir yeriniz kesildiğinde otomatikman oraya ellersiniz ve yalarsınız. Bunu da neden yaptığınızı bilmezsiniz. Ama bu da aslında evrimsel bir korunma düzeneğidir. Çünkü tükürüğümüzde kanamayı durduracak ya da kanamanın azalmasına neden olacak maddeler vardır.
Dolayısıyla da yaramızı yalamak durumunda kalırız. Bilirsiniz, hayvanlar da genellikle yaralandıklarında yaralarını hep yalayarak iyileştirmeye çalışırlar. Yani anlatmak istediğim şu: bizim alt beynin yönlendirdiği içgüdüsel diyebileceğimiz ya da refleksif bazı davranışlar hala etkilerini sürdürüyor. Hatta bunların bir kısmı daha gelişmiş limbik sistem tarafından yönetilen bazı davranışlarda da var. Bunların bazıları örneğin son derece akıl dışı olmakla birlikte yine de bunları yaparız. Yani sık sık depremler sırasında mutlaka, hatta küçük depremlerde bile değişik haberlerde duymuşsunuzdur. İşte 4,5, 5, 6 şiddetinde deprem oldu, ölü yaralı yok. Sadece 3-5 kişinin 3. 4. 5. katlardan kendilerini aşağı attıklarını ve yaralandıklarını duyarsınız. Şimdi aslında bu bugünkü üst beyin korteks, neokorteks açısından baktığınızda hiç mantıklı bir şey değil. Yani birazcık bir sallantı oldu diye tutup da kendini 4. 5. kattan aşağıya atmak neyin nesi diyebilirsiniz. Ama bunlar da aslında sabit davranış kalıplarıdır. Büyük ihtimalle bunlar primat atalarımızın ağaçlarda yaşadığı sırada can düşmanları olan iri kedilerden kurtulmak için geliştirdikleri bir refleks. Yani diyelim bir insanın ilk atalarından birisi ağaçların üzerinde yatıyor. Çünkü eskiden ağaçların üzerinde yaşıyorlardı. Ağacın birdenbire şiddetli bir şekilde sallandığını duyunca bunun tek bir anlamı var: leopar ya da panter, işte o tip bir büyük yırtıcı saldırmak üzere. Dolayısıyla en sağlıklı şey ağacın üzerinden aşağıya atlamak ve kaçmaya çalışmaktır. Bu otomatik sabit davranış kalıbı dediğimiz davranışlar manzumesinden bir örnek oluyor. Yani demek istediğim, bizim davranışlarımızı beynimizin yönlendirmesi yalnızca üst beyin faaliyetleriyle sınırlı ve biz de sadece üst beyin faaliyetleri dediğimiz işte hesaplama, mantıksal düşünme, çıkarım yapma, ahlaki davranma, sanatsal, estetiksel, bilimsel, felsefi düşünceler biçiminde davranışlar bütününden oluşan bir varlık değiliz. Tam tersine alt beynimizin yönettiği, limbik beynin yönettiği faaliyetlerle birlikte biz de diğer canlılar gibi onların bir uzantısı, devamı olan bir canlıyız. Bir bütün olarak onlardan niteliksel olarak bir farklılığımız yok. Onları korkutan, onları irkilten, onları belli hareketlere yönlendiren uyaranlar ve etkenler aynı özellikleri bizde de gösteriyorlar. Şimdi bütün bunları neden anlatıyorum? Bütün bunları anlatma nedenim aslında insan dilinin kökenini araştırırken, insan dilinin geçmişten bu yana geçirdiği aşamaları ele alırken, beynimizdeki gelişme özellikleriyle birlikte bizim dilsel yeteneğimizin sağladığı gelişme aşamalarını göz önüne tutmak zorundayız. Bu yüzden anlatıyorum. İnsan dilinin kökenini araştırırken göz önünde tutmamız gereken süreci 3'e ayırmıştım. Geçmiş videolarda birisinde bundan uzun uzadıya bahsetmiştim. Birincisi uzak evrimsel süreç. Yani uzak evrimsel süreçte diğer hayvanlarla paylaştığımız bir takım özellikler bugün bizim çevremizle kurduğumuz iletişim ve kullandığımız dilin öğeleri olmaya devam ediyor. Yani bunlar biraz önce örneğini verdiğim gibi, örneğin kulağımızın dibinde aniden çınlayan bir ses karşısında hoplayıp zıplamamız aslında bizim çevremize verdiğimiz basit bir tepki ve bu tepkiyi neokorteksle değil de sürüngen beyni, alt beynin yönlendirmesiyle yapıyoruz. Birincisi bu. İkincisi, orta beynin, yani limbik sistemin işin içinde olduğu hareketler, refleksler ve davranış kalıpları ile ilgili yaptığımız özellikler bakımından da biz geçmişimize birebir bağlıyız.
Yani bunun örneklerini daha önce anlatmıştım, tartışmıştım. Örneğin bebeklerle konuşurken sesimizi yumuşatıp inceltmemiz bir kendiliğinden oluşan bir özelliktir. Ya da birilerini tehdit edeceğimiz zaman sesimizi kalın ve pes perdeye çevirmemiz. Ya da korktuğu zaman birilerinin ciyak ciyak bağırması ve ağlaması. Bu da yine geçmişte limbik beynin yönettiği davranışlarla ilgili bir özellik. Bütün bunları göz önüne tuttuğumuz zaman şunu açıkça görmüş oluyoruz. Demek ki bizim evrimsel süreçte insan dilinin gelişmesini açıklarken bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya kadar videolarda işlemiş olduğum konulardan insan dilinin kökenine ilişkin araştırmamızda nelere dikkat etmemiz gerektiğinin temel sütunlarını, temel sac ayaklarını belirlemiştik. Birincisi, insan dili boşluktan birdenbire ortaya çıkmıyor. İnsan dilinin biri uzak evrimsel geçmişe dayanan, diğeri yakın evrimsel süreçte bizim dille ilgili sese dayalı özelliklerimizin gelişmesini sağlayan özel gelişmeler. Üçüncüsü de üst beynin yönlendirmesiyle dilin yürütülmesinde gelişen yeni özelliklerden söz etmemiz gerekiyor. Şimdi bundan sonraki videolarda esas olarak beyin ve beyindeki gelişmeyle birlikte insan dilinin değişik ögelerinin nasıl dönüşümler geçirdiğini, beyindeki gelişmelerin bizi nasıl etkilediğini tartışmamız gerekiyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta, insan dili boşlukta birdenbire ortaya çıkmadığı gibi uzun evrimsel süreçte başka canlı türleriyle birlikte paylaştığımız bir takım özelliklerin zaman içerisinde işlevlerinin değişmesi ve yeni görevler üstlenmesiyle de ortaya çıkıyor. Yani bu bir evrimsel devamlılık olarak bakmamız gerekiyor. İnsan dilini yalnızca insanın benzersiz özelliklerinin, yeteneklerinin bir sonucu olarak ele almak evrim teorisinden önceki düşünce tarzlarının yola çıktıkları bir postulattı. Yani bir ön kabuldü. Oysa ki biz evrim teorisiyle birlikte insan dilinin değişik özelliklerinin geçmişini hayvanların iletişim sistemlerinde ve hayvanların başkalarıyla kurdukları ilişkilerin içerisinde görebiliyoruz. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Özellikle şu, neokortekse bağlı olarak bugün ağırlıklı olarak sese dayalı bir biçimde yürüttüğümüz insan dilinin geçmişine baktığımızda sözel, yani sese dayalı iletişim tarzlarından önce diğer iletişim tarzlarıyla da bizim çevremizle ilişki kurduğumuzu ve dili bu sayede adım adım geliştirdiğimizi görmemiz gerekiyor. Demek ki insan dilini biz yalnızca sese dayalı, ses sayesinde sürdürülen bugünkü dilsel eklemli dile özdeşleştirirsek buradan sonuca ulaşmamız olanaksız. Bu konuya da özel dikkat etmemiz gerekiyor. Dördüncü özellik, bizim konuşmamız diğer üst bilişsel faaliyetlerde olduğu gibi ağırlıkla neokorteksin yönlendirmesiyle gerçekleştiriliyor. Fakat neokorteksin ve buna bağlı olarak genel olarak beynin bizim üst bilişsel faaliyetlerimizde son derece etkili olması beynin bedenden bağımsız bir biçimde çalıştığı ve bu işin tek sorumlusu olduğu anlamına gelmiyor. Hatırlarsanız beyinle beden arasındaki ilişkinin farklı olduğunu William James'ten bu yana bu konuda önemli adımlar atıldığını belirtmiştim. Yani hepinizin hatırlayacağı gibi ormanda yürürken karşımıza bir ayı çıktığında
direkt kaçmaya başladığımızdan söz etmiştim. Ayıyı görüp korktuğumuz için kaçmıyorduk. Esas olarak ayıyı gördüğümüzde kaçmaya başlıyoruz. Kaçtığımız için de korkuyoruz. İlişki böyleydi. Aslında bu söylediğimi son yapılan araştırmalar kanıtlamış durumda. Yanlış hatırlamıyorsam Max Planck Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma var. Bu araştırmada deneklere 2 tane buton önlerine konuluyor ve deneklerden sadece şu isteniyor. Deniyor ki bu butonlara basacaksınız fakat hangi butona ne zaman bastığınızı bize söyleyeceksiniz. Daha sonra deneye başlanıyor. Denekler işte hangi butona basacağını önceden söylüyor. Daha sonra butona basıyor. Denekler böyle düşünüyor. Fakat yapılan ölçümlerde deneklerin beyinlerinin belli noktalarına belli elektrotlar, ölçüm aletleri falan bağlandığı için şu görülüyor ki denekler kendilerinin söyledikleri süreden yani belli milisaniyeler öncesinde aslında beyinlerinin hangi butona basacaklarına yönelik bölümleri hareketleniyor. Yani bunlara bakarak bilim insanları deneklerin kendileri söylemeden önce hangi butona basacaklarını %100'e yakın bir kesinlikle belirliyorlar. Yani bu da şu anlama geliyor. Demek ki bizim hareketlerimiz her zaman bilinçli, akıllı, kendi verdiğimiz kararlarla yönetilmiyor. Beynimiz bir takım kararları almadan önce de vücudumuz birçok konuda zaten kararı vermiş ve uygulamaya geçmiş oluyor. Bununla ilgili özellikle birçok tartışma, nörobiyolojik bulgularla ilgili birçok deneyler var. Hatta subliminal mesaj denilen şeyler var biliyorsunuz. Reklamlar sayesinde insanların karar alma ve tercihte bulunma yeteneklerinin önceden güdülendiği ve diyelim bir markete girdiğinizde karşınızdaki çok sayıda seçenek durumunda ne yapacağınızı bilemez bir hale geldiğinizi ama sonuçta herhangi bir ürün lehine karar verdiğinizde bu kararınızı aslında sizi önceden yönlendirmiş olan reklamların belirlemiş olduğu gibi değişik tartışma konuları var. Dolayısıyla kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki bizim iletişim becerimiz, dili kullanma becerimiz söz konusu olduğunda her şeyi bilinçli neokorteksin yani üst beynin yönlendirdiği hareketler ve davranışlar bütünü olarak ele almamamız gerekiyor. Bu da bizim bu konu açısından dikkat etmemiz gereken bir durum. Kısacası bundan sonraki videolarda insan beyninin evrimsel gelişme uğraklarını, bu uğraklar içerisinde beyinde gelişen özelliklere bağlı olarak iletişim davranışları ve iletişim stratejilerinde gündeme gelen değişiklikleri ve yenilikleri tartışmaya çalışacağım. Böylelikle ortaya koymuş olduğum evrim teorisi ışığında insan dilinin kökenini ve insan dilinin gelişmesinin temel özelliklerini açıklamayı umuyorum. Biraz önce insan dilinin kökenini araştırmayla ilgili olarak göz önüne tutmamız gereken hareket edeceğim düşünceleri ve ilkeleri kendime kaynak olarak aldığım özelliklere bir özellik daha eklemek istiyorum. Biraz önce sözünü ettiğim gibi insan beyninin üst neokortekste yönetilen bölümleriyle ilgili bir takım gelişmelere bugün gereğinden fazla vurgu yapıyoruz ve hemen hemen bizim yaptığımız bütün davranışların, hareketlerin hep neokorteksin, üst beynin yönlendirmesi ve denetimi altında yürütüldüğünü zannediyoruz.
daha önce kısmen tartıştığımız insan beyninin çalışmasıyla bilgisayarların çalışması konusunda ortaya çıkan karışıklıkların en önemli nedenlerinden birisi de insan beyninin işlemesinin tıpkı bilgisayarlar gibi bir takım hesaplamalara, çıkarımlara, mantıksal akıl yürütmelere dayandığına yönelik örtük kabullere dayanıyordu. Oysa bu da yanlış. Çünkü daha doğrusu bu da yanlış değil. İnsan beyninin bu şekilde olması gerektiği gibi bir inançtan hareketle bunlar söyleniyor. Oysa ki insan beyninin bir bilgisayar gibi hesaplamalı, mantıksal çıkarımlara dayalı ve karmaşık işlerin üstesinden gelebilecek bir yetkinlikte olması gerekmiyor. Daha önce hatırlattığım gibi insan zihni, kısa dönemli hafızası 7 ile 5 arasındaki nesneleri akılda tutmaya yarıyor. Daha fazlasına yaramıyor. Fakat insanların çoğu bunu böyle düşünmedikleri için insanların son derece güçlü hesaplama yeteneklerinin olduğu, tıpkı bilgisayarlar gibi çevrelerinden aldıkları verileri işleyerek bunları ustalıkla işledip belli sonuçlara ulaştıklarını düşünüyorlar. Oysa ki evrimin insan beynine böylesi bir özellik kazandırması için bir seçilim baskısı olmadı. Seçilim baskısı olmadığı için bu yönde bir adaptasyondan da geçmedik. Yani örneğin şempanzelerin bizden çok daha fazla sayıda nesneleri kısa dönemli hafızada tutup hatırlamayı becerebilmeleri bizim bir eksikliğimiz, onların bir üstünlüğü olarak algılanamaz. Çünkü tek tek ele alındığında birçok özellik bakımından hayvanlar birbirlerinden çok farklılaşabiliyorlar. Yani örneğin bir köpek balığının koku alma yeteneği olağanüstü bir şeydir. Bizim köpek balığının koku alma yeteneğinin milyonda biri bile bizde yok. İyi de bizde bunun olmaması, köpek balığında olması nedeni ne? Onların yaşam tarzıyla, yani içinde bulunduğu ekolojik nişle, onların ihtiyaçlarıyla, o ihtiyaçları karşılamak için geliştirmek zorunda oldukları özelliklerle ilgili bir şey. Yani bir yarasanın olağanüstü ekolokasyon yeteneği, karanlıkta gözleri görmeden yönünü bulması, avlarını yakalaması, bu da eşsiz bir yetenek. Böyle bir yetenek gerekli koşullar, seçilim baskısı ve adaptasyon süreçleri olsa insanda da gelişirdi. Ama insanda böyle bir gelişme olmadı. Çünkü insanın bu yönde bir ihtiyacı ve seçilim baskısına maruz kalmadığını biliyoruz. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle yapay zeka ve bilgisayarlarla ilgili tartışmalar sırasında insanların çoğu bilgisayarların olağanüstü becerikli işlemler yapabilmelerini, buna karşı insanların bu noktada bu kadar becerikli olmamalarını bir kusur gibi ele almaları aslında doğru bir yaklaşım değil. Çünkü evrimsel süreçte insanların böylesi bir seçilim baskısına kalmamış olmaları, yani hesaplamalar konusunda olağanüstü becerikli bir duruma olmalarını gerektirecek yaşam koşullarının gelişmemiş olması insanların bu yönde bugünkü halde kalmalarına neden olmuştur. Ama bunu bir eksiklik olarak ifade edemeyiz. Daha önce de anlatmaya çalıştığım gibi uzun evrimsel süreci göz önüne tuttuğumuzda yaklaşık 4 milyar yılı aşan bir sürede canlılığın geliştiğini, ilkel basit canlıdan karmaşık canlılara, ilk vücutların ortaya çıkmasına kadar geçen sürenin yaklaşık 3,5 milyar yıl olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Yani 3,5 milyar yılda ilk basit canlıların vücutların ortaya çıkacağı karmaşık çok hücreli canlılara dönüşmesi için aradan geçen süre 3,5 milyar yıl. Yani bu 3,5 milyar yılı söylemek dile kolay, dilimizde kolayca söylüyoruz. Fakat
3,5 milyar yılda bir canlılıktaki hücrelerdeki değişik mekanizmaların, organellerin, yapıların gelişmesi için harcanan süreyi, yapılan deneyleri, bu deneylerde başarısız olan türlerin yok olmasını, yerlerine yeni türlerin geçmesini düşündüğümüzde bizim evrimsel sürecin gelişmesiyle ilgili olarak göz önünde tutmamız gereken büyük zaman dilimlerini göz ardı etmemiz sonuçta bazı olayları kavramamızı güçleştiriyor. İşte insan dilinin kökenini ve evrimini araştırırken bir yandan uzak geçmişte uzanan ve uzak geçmişteki bir takım gelişmelerle bağlantılı yapı, organ, düzenek ve gelişmeleri ele almamız gerekiyor. İkincisi, orta vadede özellikle limbik beyin çevresinde gelişen canlıların çevreleriyle kurdukları ilişkileri başarıyla sürdürmeleri bakımından gerekli refleksler, içgüdüler ve öğrenilmiş davranışlar bütününün nasıl geliştiğini öğrenmemiz gerekiyor. Ve artı son olarak insanı diğer canlılardan farklı kılan neokorteksin ortaya çıkıp gelişmesiyle birlikte gündeme gelen ve başka canlılarda henüz aynı biçimiyle örneklerini göremediğimiz özellikler geliyor. Şimdi düşünce tarihini bugünden geçmişe doğru incelediğimizde yapılan en büyük hatalardan birisi neokorteksin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış bir takım insani özelliklerin yalnızca insana özgü benzersiz özellikler olduğunu söyleyerek buradan hareketle diğer canlıları söz uygunsa mahkum etme ve onları küçümseyen anlayışlar. Oysa ki gerekli koşullar, gerekli zaman ve gerekli seçilim baskıları olduğunda diğer canlıların da bu türden adaptasyon süreçlerinden geçerek bize yalnızca bugün bize aitmiş gibi gözüken özellikleri geliştirmemeleri için hiçbir neden yok. Çünkü konuşmam başında da belirttiğim gibi insan dili boşlukta birdenbire bir çiçeğin ansızın açılması ya da sihirli fasulyenin birkaç saatte gökyüzüne ulaşması gibi insan dili birdenbire ortaya çıkmadı. Bazı teorisyenlerin ve araştırmacıların söyledikleri gibi insan dili ne olduğu bilinmeyen bir takım gizemli özelliklerin insan türünde birdenbire belirmesiyle, makro mutasyonlarla ya da beklenmedik gelişmelerle ortaya çıkmasıyla insan dili bugünkü halini almadı. İnsan dilinin bugünkü halini alması için beynin geçirdiği 3 farklı evreye denk düşecek biçimde insan dilinin 3 farklı evreden geçerek bugünkü biçimine nasıl ulaştığını ortaya koymamız gerekiyor. Bundan sonraki videolarda yapmaya çalışacağım. Esas olarak budur. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.